Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir bere çalışması yapacağız. İpim Nako Pop Mix. Şöyle göstereyim. Renk numarası şu şekilde 86 602. Ve ipimiz 100 gram 120 metre uzunluğunda. Ve içindeki herhangi bir tondan, yani illaki aynı marka olmasına gerek yok. Benim elimde şöyle Alize'nin Maxi ipi var. Şu tonu tutturdum ve bant kısmını yapacağız. Bu ipimiz de 100 gram ama zaten çok az miktar gerekti bize. Tığ olarak da bant kısmını 5 numarayla, üstünü de 6 numaralı tığ olarak çalışmasını yapacağız. Şimdi düz renk ipimizle, yani şu renk ipimizle ve 5 numaralı tığımızla bant çalışmasına geçelim. İpimi şöyle kilitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Şimdi bu zincirlerin üzerine hemen şu dibindeki ilmek değil, yani bu çektiğimiz son zincirin ilmeği değil, bir yanındakinden başlayarak sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4. Şu çektiğimiz zincirin tek katını alıyorum. 5 6 7 8. Bir de geri dönüş zincirimiz vardı. 9 tane. 9 tane sık iğneyi yaptık. Burada bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bakın hemen şu ilmeğin şu V'ler var arkadaşlar. Yani şuradaki sık iğnelerin boşluklarına değil, şu tepede gördüğümüz V'lerin arkadaki kanadına batarak 1 2 3 4 5 6 7 ve sondaki ilmeği de alıyorum. 8. Geri dönüş zincirlerinde sayarsanız 9 arkadaşlar, ama ben bu bir zinciri saymıyorum. Tekrar geri dönüyorum. 1 2. Bakın şu arkadaki tek katlarını alarak sık iğne yapıyorum. Sondaki ilmeğin de yine tek katını alıyorum. 8. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Bu şekilde yapmak istediğimiz ölçü, çocuklar için yapıyorsak mesela bunu 6 tane sık iğne de yeterlidir. Yapacağımız yaşın daha doğrusu baş ölçüsüne kadar bu şekilde devam ederek bant kısmını tamamlayacağız. Şimdi ben şu bant kısmının çalışmasını bitirdim.
Yalnız son sırayı yaptığımız zaman bakın şuradayız ve başladığımız iple aynı yönde bırakacağız. Şöyle santim olarak da vereyim ama en güzel ölçü arkadaşlar yapılacak kafa ölçüsüne göre, mesela çocuğa yapıyorsanız çocuğunuzun baş ölçüsüne göre, kendinize yapıyorsanız kendi baş ölçünüze göre yapabilirsiniz. Hiç çektirmeden şöyle bütün uzunluğuna ölçüyorum, 42 santim ve bunun da biraz esneme payı vardır. Onu da hesaba katarak ölçünüzü yapın. Şimdi dediğim gibi ikisi de bakın bitirdiğimiz yön şöyle, şu şekilde. Yani başlama ipimizle şuradaki ipimiz aynı şekilde. Buradaki ilmeğimi alıyorum. Hiç zincir yok sonunda. Hemen ilk başladığımız şuradaki noktaya giriyorum. Ve bunu buradan, pardon arkadaşlar, şunu sıkayım. Giriyorum. Ve şöyle bir kitleme yapıyorum. Daha sonra bakın şu son sıradaki V'lerimiz var. Onun şuradaki tek katlarını alacağız. Hemen yanındakine girdim. Ve bir karşılığına giriyorum. Buradaki ipimi çekiyorum. Ve buradakinin içinden de geçiriyorum. Yanındaki ilmeğe girdim. Şu ipimiz aşağıda. Karşılığındaki ilmeği aldım. Bakın önce o ilmekten, diğer ilmekten ve sonra da kitlememizi yapıyoruz. Bu şekilde bant kısmında eklemesini tamamlayacağız. Beremizin yan tarafında ekledikten sonra burada bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bütün beremizin şu şekilde etrafını sık iğne olarak devam edeceğiz. Ama üst kısmında böyle birkaç ilmek artırmasını yapacağız. Yine aynı renk iple ve 5 numaralı tığımla devam ediyorum. Bakın. 1, aradaki boşluğa girdim. Yanındakine giriyorum. 2. Bir yanındakine giriyorum. 3. Ve şu aradaki boşluğa giriyorum. 4. 5.'yi yapıyorum. 6.'yı çift yapıyorum. Bir kere daha aynı boşluğa girdim. Tekrar 1, 2, 3, 4. Bakın gireceğimiz yerler arkadaşlar şu tepe noktaları 1, şu ara 2, tepe noktası 3, ara 4. Yani bu şekilde bir araya bir tepeye yapıyoruz. Şimdi 5.'mizi tam şu tepe noktasına girelim. Çift yapıyorum. Tekrar bakın şu araya girdim 1. Şu tepeye giriyorum 2, 3, 4,
5 tane yapıyorum. 6.'yı çift yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 tane yapıyorum. 6.'yı çift. Dört, 5, şurada 6.'yı çift yapıyorum. Ve bu arada da 2 tane ilmeğim kaldı. Şimdi ilk başladığımız nokta şurası. Oraya giriyorum. İlmeğimi çekiyorum ve aynı zamanda arkadaşlar katı kaldı. 5 numaralı tığımı bırakıyorum. 6 numaralı tığa geçiyorum. Ve artık bu renk ipimizi keseceğiz. Diğer renk ipimize geçiyoruz. Ve şöyle orada şunun kitlemesini yaptım. Bir zincir çekiyorum. Düz renk ipimizde şöyle saklama payını bırakarak kesiyoruz. Şu araya da bir düğüm atalım. Şimdi burada bir zincir çektik. Bir tane daha çekiyorum. Şu altta bir tane sık iğneyi bırakıp diğerine geçiyorum. Ve kilitliyorum. Bir zincir, alttan bir tane sık iğneyi bırakıyorum. Diğerine geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir, alttan bir boşluk bırakıyorum. Diğerine geçiyorum. Bir zincir, alttan hep bir tane sık iğneyi bırakıp diğerine geçiyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Bir zincir, bir boşluk, bir sık iğne. Sıranın sonuna geldik arkadaşlar. Eğer burada bir tane değil de 2 tane kaldıysa mesela bir tane daha yapabilirsiniz. Bir zincir çekiyorum. Hiç yukarı çıkış sırası yapmadan hemen ilk başladığım noktaya giriyorum. Ve bundan sonra böyle devam edeceğiz. Aralarda bir zincir, boşluğa giriyorum. Bir zincir, bir alttaki boşluğa giriyorum. Bu şekilde beremizin üst kısmı olana kadar, yani hiç sıra çıkışı yapmadan böyle bir dahaki sırada buradaki boşluklara girerek devam ediyoruz. Evet, yine sıranın sonuna geldim. Bakın başladığımız noktaya geldik. Hiç sıra çıkışı yapmadan dediğim gibi aynen böyle dönerek devam ediyorum. Ve bunu yaparken de yani şu çok elinizi sıkmadan böyle rahat rahat bir zincir, bir sık iğne, bir zincir, bir altta çektiğimiz boşluğa girerek sık iğne yapıyorum.
Bu arada şu ipleri de saklayabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Bunu yürütebildiğimiz kadar bu şekilde yürütelim. Diğerini de diğer tarafa doğru. Ve şu en altta başlama ipimiz vardı. Onu da şöyle yukarı doğru saklayacağım. Bunu ben bir iki kere daha şöyle yukarı doğru yürüteceğim arkadaşlar. İpim kısa şimdi tam gösteremedim ama şöyle yukarı doğru saklayıp keselim. Bakın beremiz de bu şekilde. Şimdi bu berenin üst kısmını daha bol isteyenler şuradaki artırmayı daha fazla, ben 5'te 6. da artırma yaptım. Mesela 5. de yapabilirsiniz. Yani şu üst kısmı toplamayacak şekilde olacak. Şimdi beremizin boyu olana kadar bu şekilde devam edelim. Şimdi şu ilk eklediğimiz yer, yani ilk başladığımız yere kadar şöyle hizalıyorum arkadaşlar. Şurası oraya kadar bir zincir, bir sık iğne olarak geldim. Şimdi zaten çok az bir ipim kaldı. Bununla da bir sıra bütün komple sık iğne olarak devam edeceğim. Hiç zincir çekmeden bu sefer şuradaki ilmeklerin de arasına giriyorum. Bir tane boşluğa yapıyorum. Bir tane de şuradaki ilmeğin arasına. Yani bütün ilmeklere sık iğne olarak bir sıra yapacağım. Hem buradaki ilmeklerin içine giriyorum, hem buradaki boşluğa. Evet, ilk başladığımız noktaya geldik.
Artık burada ipi kesiyorum. Şöyle çıkardım. Bir yandaki sık iğneye şöyle arkadan giriyorum. Bu ipimi arka tarafına doğru çektim. Ve şöyle iğneyle de saklamasını yapacağız. Şöyle biraz aşağılara doğru yürütüyorum. Şu arada da bir tane düğümü attım. Ve buradaki ipimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi böyle dümdüz bir şapka yaptık. Şimdi şunu ölçüsünü de vereyim. ...27 santim boyunda, hatta şuradaki eni de vereyim. 24 santimde eni var şapkamızın. Şimdi şurada bir büzdürme yapacağız. Tepe kısmını. Onun için bir biye çalışması yapacağız. Şöyle şu şekilde kordon çalışması yapacağız arkadaşlar. Şu yine düz renk ipimi alıyorum. Şöyle bir miktarda şu kısmından ayırıyorum. Şöyle şuraya bir tane zinciri çektim. Şimdi ipimiz 2 kat. Tığımı şu aradan giriyorum. Bu ipi tığımın üstüne aldım. İkisini beraber çekiyorum. Bakın tığ şu aradan giriyorum. Bunu daha net video olarak çekimini yapmıştım. Birkaç çeşit kordon yapımı diye. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi tığımın üstüne alttaki ipi doladım. Parmağımdaki iple çekiyorum. Şu şekilde. Yapımı çok kolay. Böyle hemen tığımı alttaki ipi tutuyorum, geçiriyorum ve ikisini birlikte alıyorum. Evet, 70 santim civarında kordonu çektim. Şimdi şu alttaki ipi şunun içinden, bakın şu kısa olan ipimi şuradan geçiriyorum. Kilitliyorum. Şimdi diğer ipimizi de şöyle keselim. Beremizin son bitirdiğimiz yer, ipimizi sakladığımız yer şöyle arkaya gelecek şekilde, tam ortaya gelecek şekilde tutuyorum. Şöyle 21 santime denk gelecek yere şu aradan kordonu geçireceğiz. Bu ipleri daha sonra saklayacağım arkadaşlar, çekmemiz kolay olsun diye. Şimdi iğneye geçirdim. Zaten şuradaki bir zincirlik boşluklarımız var. Oralardan şöyle
şu boşluklara denk getirerek aynı hizada yaptığımız kordonu geçiriyorum. Şimdi şu ipi kesmeden önce şöyle bir iki tane daha düğüm atıyorum. Bakın şu kısmını olduğu gibi şöyle sıktırıyorum. Şuraya da bir fiyonk yaptım. Bakın son derece kolay, basit şu şekilde bir bere çalışmamız oldu. Aynı şekilde bunun, hatta şurayı açalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde boyunluk da yapabilirsiniz. Yani hiç şurayı büzdürmeden böyle gördüğünüz gibi boyunluk olarak da kullanabilirsiniz. Bere olarak kullanabilirsiniz. Yani her iki türlü de kullanılacak bir çalışma oldu. Tekrar ben şurayı büzdüreyim. Dediğim gibi yani her türlü ister boyunluk ister bere olarak kullanabileceğiniz bir model oldu. Ben fiyon kısmını aşağıya getirdim ama istiyorsanız şöyle yukarı kısımda da kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz şekilde takabileceğiniz bir bere. Renkli ipimden çok az bir ip kaldı. Diğerinden epeyce var. Yani bir başka çalışmada da kullanabiliriz yine. Bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.